Bu film, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanmıştır. Anadolu'nun kayıp hazineleri. Bir mirasın yeniden doğuşu. Bakır, medeniyetin nabzını tutan metal. Anadolu'nun göğsünde yükselen dağlar, toprağın derinliklerinde sakladığı sırları fısıldıyor. Bu sırlardan biri, ateşle yoğrulup insan elinde şekil bulan, binlerce yıldır medeniyetlerin nefesini taşıyan bakırdır. Bakır, yalnızca bir metal değil, bu toprakların hafızasıdır. Çatalhöyük'te M.Ö. 6000'de parlayan ilk bakır boncuklardan Selçuklu kervansaraylarının devasa kapı tokmaklarına, Osmanlı'nın altın varaklı şamdanlarından günümüzde köy düğünlerinde çınlayan bakır davullara kadar. Türk dünyasında her bir parıltı bir uygarlığın izlerini taşıyor. Bu belgesel, bakırın Anadolu'daki yolculuğunu, onunla nefes alan insanların hatıralarıyla dokuyor. Maden ocaklarının karanlığından, çarşıların renkli labirentlerine, dervişlerin ellerinde şekillenen kandillerden, savaş meydanlarında yankılanan kalkanlara. Bakır, Anadolu'nun münbit topraklarında savaşın değil, birliğin sembolü oldu. Hitit tabletlerinde Allah'ın lütfu diye anıldı, Mevlana'nın Mesnevisinde ateşle terbiye olmuş gönül metaforuna dönüştü. Bakırcılık, Anadolu insanının üreticiliğinin en somut ifadesidir. Bir bakır tencere sadece yemeği pişirmez, annenin duasını, çocuğun ilk lokmasını, köyün bereket ritüellerini içinde kaynatır. Bir bakır kazan, savaşta orduyu doyururken, barışta ve düğünlerde aşure dağıtır. Bu zanaat, Türk kültürünün vazgeçilmez değerlerindendir. Türk dünyasında ateşle suyun, emekle sabrın, bireyle toplumun kucaklaşması gibi. Anadolu'da bakır, yalnızca ateşle raks eden bir element değil, medeniyetin kendiyle kucaklaştığı bir aynadır. Hitit tabletlerinde Kû-Babbar, kutsal ışık diye anılan bu metal, Selçuklu'nun adalet terazisini dengeledi. Osmanlı'nın vakıf kültürünü besledi, Cumhuriyet'in istiklal ateşini yaktı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 4 ana bakır madeni, Artvin Murgul, Kastamonu Küre, Elazığ Ergani Maden ve Rize Çayeli'nde bulunuyor. 2025 yılı itibariyle Türkiye'nin bakır cevheri üretiminde öne çıkan illerimiz arasında Kastamonu, Kahramanmaraş, Siirt, Erzurum, Adıyaman, Gaziantep, Artvin, Bitlis, Rize, Trabzon, Malatya, Balıkesir, Giresun, Sivas, Çanakkale, Elazığ, Erzincan ve Gümüşhane yer alıyor. Bu şehirler hem tarihi hem de teknik açıdan zengin maden cevheri sunuyor. Şimdi gelin bu altın sarısı madeni daha yakından tanıyalım. Erzincan'da bakırcılık sanatı, antik Urartu uygarlığının metal işçiliği geleneğinden besleniyor. Erzincan'da bakırcılık sanatı köklü bir geçmişe sahip. 1955-1960 yılları arasında küçük atölyelerde başlayan modern dönemin çalışmaları, 1970'li yıllarda Erzincan'ı el sanatlarıyla cazibe merkezine dönüştürmüş. Dövme, dökme, sıvama, kakma ve pres basma gibi zengin çeşitlilik,
ustaların 15 yıla varan çıraklık eğitimleriyle nesilden nesile aktarılıyor. Dört Yol Yeraltı Bakırcılar Çarşısı'nda levha tepsiye, külçe semavere ve yüzlerce ürüne dönüştürülürken tarihi mirasın ritmi yaşatılıyor. Kadın Kooperatifinin işlettiği Bakır Evi gastronomi ile el sanatlarını buluşturuyor Erzincan'da. İlde bakır işlemeciliği sanata ekonomik değer, geleneksel kültüre süreklilik kazandırıyor. Kullanım için üretilen araç gereçlerle süs eşyaları, düğün sofralarından bayram merasimlerine, evlerin özel mekanlarından ikram sofralarına her alanda kullanılıyor ve değerlendiriliyor. Bu nadide ürünler Erzincan'ın ve Türkiye'nin toplumsal ritüellerine eşlik ediyor. Erzincan Dört Yol Yeraltı Bakırcılar Çarşısı rengarenk. Erzincan bakır sanatının ürünü olan tepsiler, semaverler ve kahve ibrikleri, düğün ve nişan törenlerinde kuşaklar arası köprü olmuş. Bayram sofralarında kullanılan kazanlar, mutfak eşyaları yalnızca işlevsel değil, aile belleğinin görünür bir parçasıdır. Turistik pazarlarda sergilenen bakır objeler, Erzincan'ın ekonomik kalkınmasına ve kültür turizmine önemli katkı sağlıyor. Altıntepe höyüğündeki buluntularla paralellik gösteren bu zanaat, 2001 yılında Erzincan Bakır İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı adıyla coğrafi işaret tescili alarak resmiyet kazanmış, kentin kültürel kimliğinin somut bir simgesi haline gelmiştir. Erzincan'da bakırcılık sadece bir zanaat değil, binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan, ateşle insan ile arasında kurulan vazgeçilmez bir diyaloğun adıdır. Erzincan bakır işlemeciliğinde kakma, çekiçleme ve kazıma gibi teknikler çağlar boyunca ustadan çırağa aktarıldı. Osmanlı saraylarından Anadolu köylerine uzanan desen portföyünde Niello siyahlığıyla nişanlanan gül ve lale motifleri, kırmızı bakır zemin üzerinde parlayan altın dolguların, altıncı hisle seçildiği anların retoriğini barındırıyor. Dinleyelim işin erbaplarını. Erzincan'ın gönül rengi bakırın, insanla kurduğu muazzam bağ, her karede bir tokmak darbesiyle atılan ritim,
her diyalog, nesilden nesile uzanan bir zincirin hikayesidir. Latif Küçük. Bu meslek baba mesleği olduğu için 8 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. 49 doğumluyum. İlkokulu bitirdikten sonra bu mesleğe başladım. 5 sene çıraklık olarak Mehmet Gönden ustamın yanında çalıştım. Ondan öğrendim bu bakır işlerini. Babam da bakırcıydı ama pek kalaysı yapardı yani. Bakır işi yapmazdı. Yapmadığı için bakır yapan bir ustanın yanında verdi. Mehmet Gönden. Allah rahmet etsin. Bunlar evinden usulü kapaklı sağım. İçine kapak olacak. Eskiden çok bakır kullanılırdı. Şu anda kullanan pek kimse yok. O zaman yapmış olduğum bakır çeşitlerinden bir süsünü kaldı. Bunu da işleme olarak yapılıp han olarak kullanılır. Kullanmak amaçlı değil, süslemesi. Pano şeklinde kullanılır. 63'te bu mesleğe başladığım zaman bakır yapmaktan yetiştiremezken şu anda alan kimse yok. Bitti sayılır. Bundan sonra da bir şey olacağı yok. Yani geleceği yoktur. Şu anda olsa da evlerde süs için kullanılır. ...1999'dan beri baba mesleği olan bakırcılığı yapmaktayım. Yaklaşık 25 senedir bu mesleğin içindeyim. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Ham maddemizi Kahramanmaraş'tan alıp diğer tüm işçiliğini kendi atölyemizde imal etmekteyiz. En büyük sıkıntılarımız kalifiye eleman sıkıntımız var. Pazar sorunumuzda Allah'a çok şükür bir sıkıntımız yoktur. Ama şu anda en büyük sıkıntımız kalifiye eleman. Eskiden usta çırak ilişkisi biz ustalarımız yanında kendi imalathanemiz olsa bile korkarak iş yapardık. Ama o korkunun sayesinde bugün yani dört dörtlük bir sanatkar olduk çıktık. Mesleğimizle ilgili. Şu anki çıraklar dahi yani bizim dönemimizdeki çıraklıkla hiç alakası yoktur. Eskiden bakır başka alternatifi olmadığı için mutfaklarda daha çok kullanıldı. Çünkü alternatifi yokturdu. Son zamanlarda işte çelikmiş, emayeymiş bunlar daha çok mutfaklara girdi. O yüzden bakır biraz geri durdu ama biz de bu kullanım eşyasından çıktığımız zaman anında döndük hediyelik eşyaya.
Hediyelik eşyada da bayağı bir ilerledik, yol kat ettik. Piyasaya tutturduk da son 25 senedir yani bu iş çok da güzel sonuçları var. 2001'de Erzincan Bakır İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı adıyla coğrafi işaret alan bu miras, bugün çırak eksikliği krizleriyle karşı karşıya. Şehrin ekonomisinde tarihi İpek yoluyla başlayan ticaret geçmişi, Anadolu'nun pek çok bölgesinden gelen ustaların Erzincan'da buluşmasına vesile olmuştu. Bu süreç içinde bakırcılık da gelişen bir zanaat olarak öne çıkmış, halkın günlük hayatında bakır kaplar temel gereçlerden biri haline gelmiştir. Erzincan'da şu anda parmakla saysan 15-20'yi bulmaz yani. Bu işi yapan insanlar 20'yi bulmaz. Hayat, mecbur çalışmak zorundayız. İşte böyle bu şekilde bunları desenlerini çizip sonradan bunların kenarlarını doldurup dolgu dediğimiz şekle sokuyoruz. Bittikten sonra gümüş ilaçlama işi kırmızıdan beyaza geçiyor. Beyazdan da bu çiçekleri istersek mineli, boyalı, şunun gibi boyalı, şöyle şu şekilde boyalı istersek bu çiçekleri, bu yaprak, büyük yaprakları da böyle kart dediğimiz, daim kart dediğimiz karttan vuruyoruz. O zaman bir başka daha görünüm veriyor. Bu ondan sonra vernikleme aşamasına geliyor. Vernikleme aşamasında jiletinden sonra da müşterimize siparişi olan herhangi bir vatandaşımıza veya mağaza sahibine bunları tahsis ediyoruz. Benim rahmetli babam da kalaycıydı. Şu an kalaycılık bile yani bitmiş düzeyde. Sayılı 2 kişi bilemedim. 3 yoktur yani 2 kişi anca vardır. Neyse ama düğünlerde eskiden bakır götürürlerdi, tava götürürlerdi, samaver götürürlerdi, demlik götürürlerdi. Ondan sonra efendime söyleyeyim yani ben çocukken hatırlıyorum babam gibi gittikleri vakit bir düğüne gidiyorlardı, haliyet derlerdi. Bizim burada haliyet derler. Haliyette işte tepsi, bakır tepsi ne alır veya yanına da işte bir demlik, bakır demlik. Veya düz, o zaman pek böyle işleme yoktu. Bakır demliklerle götürürdük, düğün hediyesi işte kim getirdi? Atıyorum Turgut ismini yazardık, oradaki sandığa bırakırdık, öyle devam ederdik. Ondan sonra yani hasta görümüne bile bakır götürüyorlardı. Yani yeri geliyordu, öyle biz çocukken görüyorduk. Bakır şekerlik götürüyorlar ki hastanede şeyinde dursun. Yani giderken taburcu olduğu vakit giderken götürsün falan gibilerinden. Bakanlığımızdan şunu istiyoruz, destek vermelerini istiyoruz. Sayın Valimizden de bunu imkanı bekliyoruz. Bu bakırla ilgili Erzincan'da el işçiliği daha önceleri bayağı bir sektördü. Talebimiz çoktu, kavuşturamıyorduk. Halen de talep var ama biz yetişen geriden fazla nesil yok ama yine de bu iş yürüyor. Biz burada Erzincan'a gelen misafirler Erzincan'dan hatıra olarak götürüyorlar ve hem mutfak eşyası
hem süs eşyası olarak götürüyorlar. Hatıra olarak yazı yazdırıyorlar. Yazı yazıyoruz. Özel siparişler oluyor, özel işçilikler yapıyoruz. Biz genelde el kalemiyle ve diğer elektrikli kalemle çalışıyoruz. Ağırlığımız işin gidişatına doğru. Siparişe yönelik. Kalıp üzerine mesela bir çizim değil de o anda aklımızdan geçen neyse onu işliyoruz. Dövmeyle yapılan bir şey, elle yapılan daha çok böyle mutfak eşyasına yönelik. Daha sonraları gelişe süs eşyasına da dönüşmüş aynı zamanda. Bunun üzerine tabii bir şeyler katılarak gelmiş. İşte diyelim ki kırmızı bakırken üstüne boya atılmış, üstüne desen verilmiş. Desenler geliştirilmiş. Daha sonra farklı aletler çıkmış. Çekişle, tokmakla, bu sonradan farklı kalıplarla yapılan bir şey olmuş. O kalaycılarımızın mesela kazanlarında kaşık yapmaları hep ta Osmanlı'dan beri bu bakır sanatı var. Bakır atadan beri var yani. Bakır hep varmış. Türkiye'de bizim gibi çalışan müesseseler yok. Daha farklı çalışanlar var. Yani çalışan da varsa yine Erzincan'dan gitmiştir. O işi dışarıda yapmıştır. Bağlantısı yine Erzincan'dır yani. Bu iş yani esası Erzincan. Türkiye'nin neresine gidersen git bu işi görürsen yani mutlaka ya Erzincan'da yetişmiştir yapan ya Erzincan'dan bir bağlantısı vardır. İlgi çok yoğun. Dışarıdan gelen şeylerimiz, misafirler yani ilgi gösteriyorlar tabii ki. Bir de yani göze hitap eden bir şey. El işçiliğine mesela bazıları çok önem veriyor. Bu işin devam etmesini istiyorlar. Yürümesini istiyorlar. İlgi var yani, yok değil. Yurt dışından da talep çok geliyor ama öyle çok da karşılayamıyor. Bizim atölyelerin kapasitesi de çok değil yani. Zor bir sanat. Yani çok emek isteyen bir iş. İlkin bunlar bakır levha halinde geliyor. Ondan sonra atölyede boyanıyor, vernikleniyor. Burada şu anda işlemeyi sade yapabiliyorum. Ama yine de memnunuz. Şu anda yaşım 63. Bunu isteyerek terapi gibi geliyor bana. Zevkle yapıyorum. Bakır zaten ata sanatımız yani her yörenin kendine göre has şeyleri var, figürleri var, ibrikleri var, gügümleri var. Bizim de Erzincan'ımıza öğret. Bu Erzincan'da bir de işleme sanatını yapmışlar. Biraz da işte hediyelik türüne girmişler. Çoğu yerde bırakıldı. Erzincan devam ediyor işte. Birkaç ilimizde daha devam ediyor. Erzincan gibi coğrafi işaretli el sanatlarıyla bilinen şehirlerde bu mirasın korunması ve geliştirilmesi kent kimliğinin güçlenmesine büyük katkılar sağlar. Her zanaat o kentin bir sesi, bir rengi gibidir. Erzincan'ın bakırcılığı da bu seslerin en parlaklarından biridir. Erzincan'da bakırcılığın ne zaman başladığı kesin olarak bilinmese de yüzyıllara yayılmış bir geleneğin varlığı açıktır. Anadolu'da farklı atölyelerde görülen geleneklerin aksine Erzincan bakırcılığının özgünleşmiş desenleri ve teknikleri vardır. Erzincan Bakır Ürünleri Çarşısı. Erzincan'da üretilen el emeği, göz nuru ürünler. Mutfaklarda ve diğer alanlarda kullanılan ürünler, Erzincan'da insanın göz bebeklerine parıltılar saçıyor. Araştırmalara göre Erzincan sadece bakır değil, pirinç ve bronz kapların üretiminde de bir merkez olarak öne çıkmıştır.
petekli kalem kabartma ve sıraltı işçiliğinin incelikleriyle her tokmak darbesi bir neslin hikayesini kazıyor bakıra Erzincan'da. Trabzon'un el sanatlarında bakırcılık bölgenin en eski sanat dalı ve üretim alanlarındandır. Doğu Karadeniz'in zengin bakır cevheri yatakları, tarihi kaynaklara göre şehir sınırları içindeki atölyelerde işlenir, yörede ihtiyaçlar karşılanır, İstanbul'a ve Osmanlı saraylarına gönderilirdi. Şimdi en azından 50 kilo bakır kesinlikle, yani 50 kilodan aşağıya olmaz diye. Her çeşit olacak. Yani bir çeşit eksik olursa bile o zaman orada bir anlaşmazlık meydana gelirdi ve neredeyse yani düğün işi orada gidiyordu. Yani o şekilde, yani bakır yani illaki her çeşidi olacaktı. En azından 50 kilo. 50 kilodan aşağıya bakır yoktu. Bir gelin evlenecek olduğu zaman 50 kilodan aşağı yoktu. Şimdi Trabzon'daki bakırcılık bizimki. Trabzon'da ince bakır olmaz. Mutfakta kullanılan bakırın en az 1 milimden aşağı olmayacak. Yani 1,5 milim kalınlığında olacak. Yani Trabzon'daki bakırcılığın, yani bakırın özelliği kalın olmasıdır. Trabzon'daki vatandaşa siz ince bakırı satamazsınız. Çünkü almaz. Yapıştırır diye, yanar diye. Trabzon'un özelliği bakır üzerine kalın bakırdır bizim. Ama şimdi Maraş'taki ustalarımız onlar da kalın bakır yapıyor. Diyarbakır'ın bakırı belki daha incedir. Maraş'ta normal bakır kullanır. Yani Trabzon'un özelliği, Trabzon bakırı özelliği daha doğrusu yani kalın bakır kullanması. Mutfağında kalın bakır kullanmasıdır. Şimdi diyorlar ki bakır insanı zehirliyor. İnsan sağlığına zararlı diyorlar. Onun için bakırcılık biraz geriledi. Yani ileri görüşlü kesimin, kişilerin bu tabirde konuştukları bakır mutfak eşyasından çıktı. Bir bakırın kalayı çıkmış, adam zehirliyor. Hayır. Bakır tamamen bakırı görünür o eksamın. Onda yemek pişir. Fakat onda saklama. Başka temiz bir kaba aktar. Bakır kalayı çıkmış bir kap, mutfak eşyasını kırmızılık görünmüş, sen tedirgin oluyorsun. Ama evinde gayri ihtiyari yemek yaptın. Bir mahsuru yok. Evvela ben yiyeyim, ondan sonra sen ye. Bunu garanti edebilirim. Ama onda pişirdiğin yemeğe saklamayacaksın. Bu vesileyle zehirlenmeler olabiliyor. Yoksa zehirlenme bakırda olmaz. Mesela şu gördüğünüz pekmez tavası. Adı üstünde büyük. Pekmez tavası. Bunda pekmez yapıyorlar. Pekmez üretiyorlar. Peki bunda üretilen pekmez niçin insan sağlığına zararlı olmuyor? Yiyoruz. Toplum yiyor. Herkes yiyor. Kim zehirlenmiş? Hiç kimse.
Ha, onda bir şeyi saklamayacaksın. Biz 65 yıldır bakır tozunun içerisindeyiz. Zehirlenmiş olsak biz zehirlenirdik. Bunlar var ya, yani bazıları çok abarıyor, yani abartıyor. Yani bakır zehirliyor diye. Halbuki öyle bir şey yok. Bakırda belki kalaysız olursa, belki 2-3 gün bir yemek kalırsa belki bir şey yapar. Yani ben diyorum 65 yıldır bakırın içerisindeyim. Yani burada döverken bu bakırı burada dövdüğümüz zaman burada çıkan doğal bizim tuval anlamında değil giriyor. mi? Toz. Bir toz çıkar. Onu teneffüs ediyoruz. O zaman maske yok. Mendille de sarmıyoruz. Ben 70-75 sene bu hakiki dövmeciliği yaptım. Ondan mütevellit rahatsız olsam ben olurdum. Ama ustalarımız, gelmiş geçmişlerimiz böyle rahatsızlık görmedi. Şimdi şu görmüş olduğunuz ürünler, bunlar güveç. Yani bir nevi tencere vazifesi görür. Güveç deriz buna. Bunlar yoğurt tasları olarak masamıza veyahut silimize konarak bunları da 5-6 kişi olarak bunları da yerdik. Bunlar görmüş olduğum sahanlar tamamen el yapımı ve tarihlidir bu. 1895. Buradan yapan kişi veyahut da yaptıran kişinin ismi var burada. Görmüş olduğum 1895. Bunlar eski makarna sahanları. Bunlar makarna yapıp veyahut da pilav ortaya koyulur. Soğumasın diye üzerine kapağından beraber bu şekilde masalarımıza gelir. Bu tamamen el emeğinde yapılan su içmek için su meşrebesi olarak görev yapıyor bu. Bu tamamen dövme. Bunun yanında şunu söyleyelim. Bunlar bu görmüş olduğunuz kahve cezvesi tamamıyla el dövmesi. Bunda köpük kahve kaynadığı zaman köpük ileriye doğru taşar ve bu en az üçlüktür bu. 3 tane şeyi görebilir. Kahve yapılır bunda. Çok eskiden mutfaklarımızda kullanılan pilav tenceresi. Yani buna Trabzon'da kuşana olarak derler. Bu tamamen el emeği bu da. Makine yapılışından beraber bunun arasında çok fark vardır. Bakın buradan kahve bunun kaynadığı zaman ileriye doğru köpük ileriye doğru taşar ve köpük fazla olur. Ama bunların makine işlerinin bu kadar köpük olmaz. Şu elimde görmüş olduğunuz buna çay gücümü olarak vasıflandırılıyordu. Bunun büyüklerine su taşımak için su gücümü olarak kullanılıyordu evlerimizde. Şimdi 1960'tan 65'ten sonra bu imalatı el emeğinden ben yaptım. Yani çay gücümü bu şimdi tamamen kalaysız içi. Buna su doldururlar. Eski usul sobalarımızın üstünde yahut yer ateşinin üstünde bu su kaynar. Yemeklerimize kullanırız, çay yaparız, bir mahsuru yok. Evet. Bunun daha büyüklerini el emeğinden de yaptım. Orada görmüş olduğunuz ürünleri bu görmüş olduğunuz
benim imalatım, bu kazanlar bizim imalatımız. Tamamıyla el yapımı. Bunlar bulgur kazanı olarak kullanılırdı. Şimdi eskiden evlerimizde odun veya fındık kabı olarak sobalarda yanan ateşi bu mangala alınır. Buraya kadar kül doldurulur. Bunun üstüne sobada yanan ateşimizi alırız buna ve orta yere, yani şöyle diyeyim sana, orta bir alana konulur, etrafında kişiler oturur, minderle beraber minder açılır, bunun etrafına oturulur, bunda ısınılır. Evet. Mangal durumumuz bu. Bu görmüş olduğunuz sini deriz buna, sini vazifesi görür. Bu bir sehpa üzerine konur. Bunda 5-10 kişi etrafında oturarak değişik yemekler yer. Bu sini olarak vasıflandırılır. Fakat bu da çok eskiye dayanan bir imalat. Ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi seyahatnamesinde Trabzon'un metal işçiliğinden söz eder. Evliya, Trabzon'da üretilen bıçak, balta, mutfak araç gereçleri ve kaplarının Osmanlı coğrafyasında meşhur olduğunu kaydeder. Osmanlı döneminde Trabzon merkez, Akçaabat, Yomra, Maçka ve Sürmene gibi yerleşim merkezlerinde bakırcılık sanatı en güzel yıllarını yaşar. Bursa, vakıf kültürünün ateşle imtihanı. Osmanlı'nın ilk başkentinde bakır, bir sosyal adalet projesi olarak doğdu. Orhan Gazi'nin 1339 tarihli vakfiyesindeki satırlar hala çınlar kulaklarda. Bakırcılar loncasının kazancı, yetimlerin ekmeği, camilerin kandili olsun. Bu sadece bir tüzük değil, insanı kârın değil, merhametin merkezine koyan bir medeniyet tasavvuruydu. Kahramanmaraş'ta çok eski bir geçmişe ve geleneğe sahip olan bakırcılık, 1950'li yıllardan itibaren ivme kazanmış ve Türkiye'nin her yerine ürün ihraç eder hale gelmiştir. Çeşitli süs eşyalarının imal edildiği Kahramanmaraş'ta bakırcılık yaygın bir şekilde devam ediyor. Bakırcılık, Türk İslam medeniyetinin estetik ve etik manifestosudur. Bir Osmanlı şamdanı sadece mum ışığı değil, Orhan Gazi'nin ilimle sanatın buluştuğu yerde insan hürdür felsefesini taşıyor. Türkiye'de bakırın hikayesi tokla titreyen metal efsaneye dönüşürken ustanın ellerinde ölümsüzleşiyor.